Öncelikle Adana Demirspor maçı hazırlıklarından ve mutlak galibiyet Can you talk about the preparations against the match, for the match against Adana Demir? We definitely need a victory. What can you say about this game? Yes, Adana is a really good team, especially at home. Adana Demir çok iyi bir takım. Özellikle evde oynadıkları maçlarda çok iyi bir takım. They have only wins, only one draw against Fener. Evde oynamış oldukları bütün maçları kazandılar. Sadece Fenerbahçe'ye karşı bir beraberlik aldılar. And we know it's difficult to make points there. Oradan puanlar almak zor olacaktır. Bunu da biliyoruz. But we are good prepared for this game. Biz buna çok iyi hazırlandık. And tomorrow we have a big travel, nearly or almost 7 hours. Tabii yarın uzun bir yolculuğumuz olacak. Yaklaşık 7 saat sürecek olan bir yolculuğumuz olacak. So we have to manage this really good that we have a high fitness level for this game. Tabii bunu da iyi organize etmemiz lazım ki fiziksel olarak bu oyunda iyi bir performans gösterebilelim. So we have to manage everything good, the tactics and the things beside also. Sadece taktiksel olarak değil, diğer bütün çalışmaları da iyi organize edip en iyi şekilde rakibin karşısında o sahada puan almaya çalışacağız. İkinci soru Ümit Bey. Evet. Second Hocam, question. merhaba. Hello. Özellikle sizin takımın başına gelmenizle beraber Since you came, Satka ve Durangöl'ün oynuyor. Satka and Rongelen they play as Ama stoppers. oyunları bizim gördüğümüz kadar iyi değil. Özellikle Pendik maçındaki oyunsuzluktan But dolayı their harmony, especially their relationship, how to understand each other, doesn't look very good, especially in the game against Pendik. O bölgede Yunus Emre Çift'e ne zaman süre vermeyi düşünüyorsunuz? Neden oynamıyor? In that position, when do you believe that Yunus Emre can play? Why is he not playing? We have 4 players for this position. Stoper pozisyonda oynayabilecek 4 tane oyuncumuz var. And before I arrived, you ask me or you ask always why did the coaches change so many times, so many things. Ben buraya geldikten sonra ilk bana sorulan sorulardan bir tanesi de benden önce çok fazla değişiklikler oluyordu. İlk 11'lerin çok fazla değiştiği söylenmişti. And the first step was really important that we find a basic system and a basic formation. Biz geldikten sonra yapmak istediğimiz en önemli şey ki bu bizim için çok önemliydi. Temel 11'i oluşturmaktı. And for me the central defender did it good in connection with the fullbacks. Ben şimdiye kadar stoperlerin iyi bir performans gösterdiklerini düşünüyorum. Bek oyuncularımızla iyi bir ilişkide, iyi bir iletişimde olduklarını düşünüyorum. And for me there is also Alim in a really good way on the pitch. He makes pressure to play. Ayrıca Alim'den de bahsetmek istiyorum. Alim'in performansı çok iyi, antrenmanlarda çok iyi performans gösteriyor. Oynayabileceğini her seferinde gösteriyor. So we will see what will happen in the next weeks. Yani önümüzdeki haftalarda tabii ne olacak bilmiyoruz. Bakacağız, ne olacağına bakacağız. Hocamız çok güzel bahsetti. Yani ondan önce You mentioned very good. ideal 11 We were always speaking about the basic 11. Ama hocamız bazı maçlarda taktik olarak birkaç tane oyuncuyla değişiklik çıkıyordu ama Beşiktaş karşısında kendisi de We made some changes 4 in tane some oyuncu games. değişikliğiyle çıktı. But against Beşiktaş, for example, you played with 4 different players. Hocamız da mı ideal 11'i bulamadı? You also couldn't find the exactly basic starting 11. Yes, I could find, and I find, but sometimes you have injuries, sometimes you have problems with sickness, sometimes you have problems with other things, so sometimes you have to change. I cannot bring a player, if he's injured, he cannot play. Tabii ki de temel ilk 11'imizi oluşturduğumuzu söyleyebilirim. Tabii bazen sakatlıklar oluyor, bazen hastalıklar oluyor. Yani hastalanan bir futbolcu veya sakatlığı olan bir futbolcuyu getirip de takıma monte edemeyiz. Bu sebepten dolayı bazı değişikliklerin olması çok normal. For me, it will be perfect when we find a perfect 11, and these guys will win every game. Then you have no reason to change. Yani eğer her maçı kazanabilecek bir 11'i oluşturursak ki bu mükemmel olacaktır.
Ondan sonra tabii ki de herhangi bir değişiklik yapmamıza da gerek kalmayacaktır. But we have 27 players in our really big squad. Yani takımımızda şu anda 27 tane oyuncumuz var, geniş bir kadromuz var. And there are sometimes one or two positions, maybe three positions where the players in the training make a lot of pressure and we have to change. Bir iki pozisyonda, bazen 3 pozisyonda oynayan oyuncular antrenmanlarda, diğer oyuncular, oynamayan oyuncular çok iyi performans gösteriyorlar ki bu da bizi baskı altına alıyor. Belki o pozisyonlarda bazen değişiklikler yapmamız gerekecek ki bunu da yapıyoruz. Murat Bey. Murat Bey, özür dilerim ben Yunus Emre çiftle ilgili görüşüm. About Yunus Emre, what can you say? Why is he not playing? When do you think that he's gonna play? Shift, you mean? Ali'den bahsetti. Yunus Emre çiftle neden süre alıyor? Because he's not at the moment. He's not bringing this performance in the training, and therefore he is not for me the one who is going to play. Şu ana kadar antrenmanlarda göstermiş olduğu performans beni tatmin edici düzeyde değil, bu sebepten dolayı onu kullanmadım. That is not enough at the moment. Şu an için yeterli değil. Yani antrenmanlarda göstermiş olduğu performans oynaması için yeterli değil. Murat Bey. Hocamız geldikten sonra birçok After you pozisyona came, gidiyoruz karşılaşmalarda. we find a lot of positions. Before you came, we couldn't attack a lot. We couldn't do good finishings. Kendisinin geldiği andan itibaren Since the first day you came, Samsunspor is creating a lot of chances, but unfortunately we cannot do very good Her finishings. maç nereden baksan every 10-15 match, tane net pozisyona giriyoruz. Per each match, approximately we have 10-15 clear positions, but we have difficulties in finishings. Samsunspor bitiricilik anlamında ne zaman tam When taraftar Samsunspor karşısında is goller going to be 100% ready to do good finishings in front of the fans. This is sometimes a long way. Bu bazen uzun bir yolculuk. For me, it's very important that we bring the team now in a position that we have the chances to score. Benim için şu an tabii ki de ilk adımda yapmak istediğim takıma gol pozisyonlarına girmede sıkıntı yaşamayacak bir pozisyona getirmek. So I can say the team is on the right way. Ve takımın doğru yolda olduğunu düşünüyorum. So we have to do now the next steps, and when we finish and we score, then we will be earlier successful. Yani tabii ki de biz bunu başardığımızda birkaç adım daha iyi pozisyona geldiğimizde tabii ki de goller bulacağız ve çok daha erken bir şekilde başarılı olacağız. And I give the example, the last game we had in the 78 minute, the biggest chance in the game, and if we score, we have the 2-1 on our side, and on the other side we lose 10 minutes ago. Ya tabii ki de mesela son oynamış olduğumuz maçta 78. dakikada bulduğumuz çok net bir pozisyon vardı. O pozisyonda gol atmış olsaydık 2-1 öne geçecektik. Ama atamadığımız için de son 10 dakika kala gol yedik ve mağlup olduk. So it's a pity for the whole team and for the whole club, but we are on the right way with this team. Ya, takım adına ve kulüp adına yazık oldu. Kötü bir sonuç oldu ama doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Son soru Erdi Bey. Beşiktaş maçında Against Lavra ve Beşiktaş, Muhammed daha önce Lavra girmek için kulübe and Muhammed, geldi. they came to the bench to enter the game. Bu süreçte de Beşiktaş ataklanıyordu. Hocam da Beşiktaş dedi ki, was Samsunspor attacking. net pozisyonlar buluyordu. As you said, we were creating goal chances. Daha sonra bu değişiklikten kendisi mi vazgeçti? Gol yedikten sonra girdi bu oyuncular. These players, they entered the game after we conceded the goal, after Beşiktaş scored the goal. These players went in. You quit it to make changes, or it just happened like that. Bir de 7 haftadır deplasmanda kazanamayan, 4 haftadır gol atamayan bir Samsunspor var. Bu deplasman sorununu nasıl halledeceksiniz? And also 7 hafta. 7 hafta. It's been 7 weeks that Samsunspor is not scoring in away games. What can you say about this? And 2 questions. Yeah. In one, huh? O zaman tek seferde 2 soru sormuş oldunuz. The first thing is, in a game with so much pressure, like the game Beşiktaş, something happen always. You have injuries, you have to make decisions, and there happen so many things. So, in total, I think we did it really good, and we don't. Only the thing is what we not did. We
missed the goals. Açıkçası Beşiktaş'a karşı çok baskılı oynadık. Yani elimizden gelenin de en iyisini yaptık. Tabii ki de şanssız bir şekilde bazı oyuncularımızın sakatlıkları bizi biraz zor durumda bıraktı. Atmamız gereken golleri atamadık. Bu sebepten dolayı bizim için beklenmedik bir yenilgi oldu diyebilirim. And for the away games, if we defend really good and we don't get any goals from the opponent, we have 1 point. Yani tabii ki de eğer iyi atak yapsak da gol yemediğimiz müddetçe her zaman berabere kalırız. Ve bu da bize 1 puan kazandırır. But we try our best also to play there very good. We have to know this is a team on a high level. They are on position 4 at the moment, and we cannot think that we go there and it's easy to score. Yani tabii ki de oraya öyle bir deplasmana gidip maçın da kolay geçeceğini düşünmek gerçek dışı olur. Bu sebepten ötürü oraya gidip elimizden gelenin en iyisini yapacağız tabii ki. Zor olacaktır ama biz orada ofansif anlamda da defansif anlamda da çok iyi işler yapmaya çalışacağız. Also Fenerbahçe played 0-0 against them. Ki orada da Fenerbahçe orada 0-0 berabere kaldı. It's difficult to score there. Orada gol atmak zor olacaktır. By the way, he asked about Muhammed and Laura in the changes. You quitted, you canceled, they are going inside or? Don't want to speak about details. What we did from outside, it was there. I can say in a game there happen so many things what you not expect before. You have injuries and you have to make a decision quick. And if the assistants do it good or not good, I don't want to talk about this because we are all one team. And in this case, we would like to speak about that, or would speak about that if we had scored before, and therefore this is not the thing what I make big because it's on the side. The important thing is on the pitch. Yani sormuş olduğunuz soruya binaen Laura ve Muhammed'in hemen golden sonra alınması, açıkçası bu durumla alakalı konuşmak istemiyorum. Çünkü oyun esnasında sakatlanan oyuncular oluyor ve taktiksel anlamda bazı değişiklikler yapmak ve kararlar almak zorunda kalıyorsunuz. Bu sebepten dolayı belki golü atan biz olacaktık ve bunların hiçbiri konuşulmayacaktı. Bu sebepten dolayı o değişiklikle alakalı konuşmanın anlamsız olduğunu ve doğru olmadığını düşünüyorum. İlyas Bey, siz de bitirelim. Özellikle oraya bir şey eklemek istiyorum. I want to add one thing. Erdinç, prepare Laura, Muhammed, they were about to enter. Ama tribünde hocamın müdahalesiyle Laura girmek için But bir de tepki gösterdi. Laura didn't go in and he showed reaction. What can you say about this? I can say in Turkey, I know in Turkey there are a lot of focus on the things beside. Açıkçası Türkiye'de maç oynanırken saha kenarında neler oluyor ona çok odaklanıldığını düşünüyorum. We spoke about these things when something like this happened. We speak in the internal analytics, and it's nothing what I have to speak in the public. Yani buna benzer tabii ki de şeyler olduğunda biz kendi içerimizde analizini yapıp içeride konuşuyoruz. Yani bunu dışarıya doğru da aktarmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu tür şeylerin konuşulmasına. It happens in front of thousands of fans. Right. Evet. Doğru. Son söz bitiriyorum. Last Sorum o değil ya sen. question. Hocam biraz önceki konuşmanızda şunu dediniz. Samsunspor başarılı olacak. You said that Samsunspor is going to be successful and we will create the 100% basic starting 11, but step by step we are getting closer to the end of the league. Ve Samsunspor puan alamıyor. And Samsunspor can't get points and urgently we need points. In how many weeks do you believe that Samsunspor is going to be successful? Do you know what happened before I came to this club? 7 games with 1 point. Ben gelmeden önce takımda neler olduğunu mutlaka biliyorsunuzdur. 7 maçtan sadece 1 puan alınmıştı. So we have to think about step by step. Adım adım gitmemiz gerekiyor. And it's again a long way to the end of the season. I know you don't want to hear that. Yani ligin sonuna kadar uzun bir yolculuk olacak. Elbette ki bunu duymak istemediğinizi de biliyorum. But I have so many experience about exactly these situations.
Bu durumlarla alakalı kesinlikle yeteri kadar tecrübemin olduğunu da biliyorum. If you now lose your head or lose your focus, you lose everything. Eğer bu tür durumlarda konsantrasyonunuzu kaybedecek olursanız her şeyi kaybedebilirsiniz. We know we need points. We know, but we have the full power, 100% focus and power on the training, on the pitch to develop the team. But we cannot change everything in a really short way. Yani puanlara ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ki benim için önemli olan gerek antrenmanlarda gerek maçlarda takımı %100 bir şekilde en iyi şekilde hazırlamak ve ona göre de başarılı sonuçlar almak. We all have to accept in which position this club is. He's new in the league, and we are maybe until the end of the season in a situation where we have to think always about the next step. Yani tabii ki de kulübün ve takımın içinde bulunmuş olduğu durumları öncelikle kabullenmemiz gerekiyor. Zor bir pozisyondayız. Uzun bir aradan sonra Süper Lig'de olan bir takımdan bahsediyoruz. Ama belki de sezon boyunca zor geçecek ama bizim için en önemlisi bundan sonra şimdi olduğu gibi sezon sonuna kadar da kesinlikle bir sonraki adıma nasıl başarılı yapabiliriz ona odaklanmak olacaktır ve başarılı sonuçlar almaya çalışmak bizim için yapmamız gereken en önemli şey. And the last words from my side, with my experience in this situation. Son söylemek istediğim bu durumla alakalı. When a club is in this kind of bottom of the league. Tecrübelerim sebebiyle söylemek istediğim bir şey var. Kulüp ligin en alt kısımlarında bulunduğu sürece it needs a really long time to go out of this pressure, to go out of this situation. Bu baskıyı kırmak ve bu baskıyla başa çıkmak için kesinlikle biraz daha zamana ihtiyacı olacak. Uzun bir süreçten bahsediyoruz çünkü. We have to accept and work hard and then we come out of this situation. Bunu kabullenip çok çalışmamız gerekiyor ve kesinlikle bu durumdan çıkacağız. Teşekkür Thank you. Teşekkürler.